Kasım'da tüm Avrupa ülkelerinde Avrupa Müzik Terapi Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Every year in European Music Therapy Day in November 15, European Music Therapy Day is celebrated across the Europe different events. Ülkemizde ise 2016 yılından günümüze kadar Müzik Terapi Derneği öncülüğünde farklı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. In our country, Turkish Music Therapy Association has organized different events since 2016. Bu yıl ise Türkiye'de gerçekleştirilen tek etkinlik olan bu panel bölümümüz ev sahipliğinde ve Müzik Terapi Derneği ile Müzik Terapi Akademisi işbirliğinde Avrupa Müzik Terapi Gününde Yaşlı, Bakımında, Demans ve Depresyon için müzik müdahaleleri Uluslararası Küme, Randomize, Deneme panelini gerçekleştiriyoruz. And this year, the only official European Music Therapy Day event is organized by our department and Turkish Music Therapy Association and Müzik Terapi Akademisi, and it's the panel about music interventions for dementia and depression in elderly care project, about an international multi-center cluster randomized control trial. Öncelikle panel katılımcılarımıza ve bizi izleyenlere hoş geldiniz demek istiyorum. First of all, I'd like to say welcome to our panel speakers and our participants to this event. Bugün 3 konuğumuzu ağırlıyoruz. Panelimizde Norveç ekibinden Monica Gretzeger ve Jo Dagstedtvik. Hem Hollanda ekibinde hem Türkiye ekibinde yer alan müzik terapist Yeşim Saltık ve ben yer alacağım. There will be three guests today from Norwegian team, Monica Gretzeger and Jo Vake, from Dutch and Turkish team, Yeşim Saltık, and myself from Turkish team. Ayrıca Müzik Terapi Akademisi'nin kurucusu ve Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Delegesi müzik terapist Özgür Salur panel sırasında bizlere çeviri yapacak. And the founder of Müzik Terapi Akademisi and the European Music Therapy Confederation country representative Özgür Salur will be doing the translation interpretation. Panele geçmeden önce kısaca MİDDEL projemizden bahsetmek istiyorum. Before we start the panel, I'd like to shortly introduce to you our MİDDEL project. Projemizde 6 ülke ortaklığında gerçekleştiriliyor. The project is a collaboration of 6 countries. Norveç, Hollanda, İngiltere, Almanya, Avustralya ve Türkiye bu ülkeler. Norway, Germany, Turkey, Australia, Hollanda, Netherlands, İngiltere, and UK. Yes. Bu 6 ülkede huzur evinde kalan 65 yaş üzeri demans ve depresyonu bulunan yaşlılarla müzikal müdahaleler gerçekleştiriyoruz. In these countries, music interventions are offered to elderly people who are over 65 years old and staying in residence care and dealing with dementia and depression. Bu müdahaleler rekreasyonel koro şarkı söyleme müdahalesi ve müzik terapi müdahalesi. These interventions are recreational choir singing and music therapy. Tüm bu müdahaleler tüm ülkelerde aynı protokol doğrultusunda gerçekleştiriliyor. All these interventions have been offered with the same protocol in every country. Ve randomize kontrollü bir çalışma. And it's a randomized control trial. Aynı zamanda dünyanın en büyük demans araştırmalarından bir tanesi. And also it's one of the largest dementia research in the world at the moment.
Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum ve sözü Yeşim Saltık'a bırakıyorum bizlere, panelistlerimize sorularını sorması için. So I don't want to take your time anymore, so I'm giving the word to the stage to Yeşim Saltık to ask our questions to our panelists. Thank you. Teşekkürler Burçin Hocam. Bu açılış için teşekkür ederiz. Thank you for the introduction, Burçin. I will start with the first question. And the question is for Monica and Yo. İlk soruyla başlayacağım ve soru hem Monica hem Yo için. Could you both introduce yourself? Who are you? What are you doing in the daily profession? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Kimsiniz? Günlük işiniz nedir? Neler yapmaktasınız? Who would like to start? Kim başlamak ister? I see Monica still muted, so I can start. Sesi kapalı görüyorum. Ben başlayabilirim belki. Sorry, Monica. So I'm a researcher in information science. Ben bir bilim insanıyım, data bilimi konusunda. I'm interested in human-computer interaction and interaction design and user experience with technology. İnsan bilgisayar etkileşimi ve insanın teknoloji tasarımı bu ilişki içindeki, bu etkileşim içindeki teknoloji tasarımıyla ilgileniyorum. So I guess you could say my daily work is research in information technology use. Sanırım günlük işimin bilim insanlığı olduğunu, bu alanda bilim insanlığı olduğunu, bilgi teknolojileri konusunda söyleyebiliriz. Thank you, Yo. I think people are very curious what your role is in the MİDDEL project, but I will ask more about that soon. Teşekkür ederiz. Zannediyorum insanlar merak ediyor MİDDEL projesindeki yerini ama bunu biraz sonra soracağım. So, Monica, would you like to introduce yourself? Monica, sen ister misin kendini tanıtmak? Yes, thank you. I'm a music therapist and also a psychologist. Teşekkür ederim. Ben bir müzik terapistim ve aynı zamanda psikoloğum. My work is kind of split up between two jobs. Yaklaşık ikiye ayrılmış durumda işim. One is as a senior researcher in Norway. Biri Norveç'te kıdemli bilim insanlığı. And I have been involved in various projects there about music interventions and mental health generally. Ve orada müzik uygulamaları ile ilgili birkaç projede yer almaktayım. And my other job is a clinical job in Austria. Diğer işim Avusturya'da bir klinik iş. Where I work as a music therapist in a hospital at a psychiatric department. Burada bir hastanede müzik terapist olarak psikiyatri departmanında çalışıyorum. And there, of course, I also have the opportunity to work with people who suffer from depression and also from dementia. Aynı zamanda depresyon ve demanstan muzdarip kişilerle de çalışma imkanı buluyorum. That's great. Thank you very much, Monica. Çok güzel, teşekkürler Monica. I think it's very nice because today we have all professionals from different perspectives telling and farklı bakış açılarına sahip farklı mesleklerden kişileri burada bugün ağırlamak çok hoş bence. And we will be talking about music therapy today and maybe also music interventions. Bugün müzik terapiden ve belki müzik müdahalelerinden de konuşacağız. Because it is today the European Music Therapy Day. Bugün Avrupa Müzik Terapi Günü. So before we go on to the next question about the MİDDEL project. MİDDEL projesiyle ilgili bir sonraki soruya geçmeden önce I have another question for you. başka bir sorum var size. Because in September, you guys visited us in Turkey.
Çünkü Eylül'de Türkiye'ye geldiniz, bizi ziyaret ettiniz. And I think nobody will ever forget that ever. Sanırım kimse unutamayacak o anları. So my question is, Sorum. what was your favorite food in Turkey? Yemek neydi Türkiye'de? My favorite was the enormous, never-ending selection of starters that we were served at one meal. I'm sorry that I don't know the names of all of them. Benim favorim kesinlikle yemeklerden birinde bitmek tükenmek bilmeyen şeylerin, mezelerin ya da giriş yemeklerinin, yiyeceklerinin getirilmesiydi. Özellikle bir isim, yemek ismi aklımda olmadığı için üzgünüm ama benim favorim buydu. And how about you, Pio? Yeah, it was the same for me. Oh, sorry, Oscar. Sen peki Hugh, benim için de aynıydı, benzerdi. It was the same for me. I have so many memories of all the different dishes. I guess one thing that stands out is that we were able to have dinner outside. This is very unusual. It only happens in 2 months, maybe in June and July, maybe August in Northern Europe at least. So that was really nice. Other than that, I also loved all the olives and the breads and the cups of tea that you could find anywhere. Mm-hmm. So that was really nice. And it's hard to pick one thing that was my favorite, I must say. It was a lot of. Benim için de aynıydı ve onların içinde de en aklımda kalan şey dışarıda yemek yiyor oluşumuzdu. Çünkü bu Norveç'te anca ya da Kuzey Avrupa'da anca işte belki Temmuz'da, Ağustos'ta mümkün olabilir. Dışarıda yemek yemek ve çay içmek, bazen güzel bir çay içmek benim aklımda kalanlardı. That's very great. I'm still dreaming about all the food. Hala o yiyecekler hayalimde, aklımda. Me too. Okay, I will continue with some serious questions now. Şimdi bazı ciddi sorularla devam etmek istiyorum. This question is for all three of you, so also for Burçin. Bu soru üçünüz için de, Burçin için de. Can you share about your role and contribution in the middle project, also for Burçin? And maybe, if you like, you can also share about the challenges you experienced. Middle projesindeki göreviniz, sorumluluklarınız ve belki karşılaştığınız zorlukları da biraz anlatır mısınız? And what made you very excited about the project? Ve sizi heyecanlandıran nedir projenin içinde? So, Burçin, would you like to start? Tabii. En zorlayan şey COVID dönemi çok zorladı. The most challenging thing was that it was during the COVID period. COVID'i aştıktan sonra ise Türkiye'de ilk defa bu tür bir müzikal müdahale yapılıyor bu kurumlarda. After that, in these kind of institutions, it's the first time in Turkey that something like this, an intervention like this was being applied. Daha sonra yöneticilere bu projenin önemini anlatmak. Telling the importance of this project to the coordinators in these institutions. Bazen de orada çalışan sağlık çalışanları yine bu müdahalelerle ilk defa karşılaştıkları için. Sometimes because of those people who are working there in those institutions are also it's their also first time to come up with these kind of interventions. Örneğin müzik terapi seansına götürmesi gerekirken fizik tedaviye götürüyordu hastayı. For example, when they
had to bring the client to the music therapy session, they brought the person to the physical therapy session, which sounds similar instead. Zorlayıcı yönler bunlardı. These were the difficult sides. En çok heyecanlandıransa tabii sonuçları çok merak ediyoruz. Most exciting thing is that we are really interested in the results. We are looking forward to have them. Benim için bu kadar. That's it for me. You were talking about the results, and I think the last assessment is right now. Yes. Son sonuçlardan bahsediyordun ama son ölçekler galiba şu anda yapılıyor. Öyle mi? Evet. Yes. Wow, that's great for Team Turkey. Benim için çok önemli bir şey bu. Çok hoş. Okay. What about Norway? What were the challenges there, and what made you excited about this project? Peki Norveç? Monica, would you like to start? Yes. So the challenges and the excitement. Zorluklar, merak edilenler. I guess what makes the project exciting is that it tries to improve the quality of life for many people and find a way to improve quality of life for many people. Benim için ilginç hale getiren birçok kişinin yaşam kalitesini yükseltebilecek bir şey ortaya koyma ihtimali. And it's also interesting that it's and exciting that it's so large. So we go into so many countries and different places, and how will it turn out in relation to where it is? That's exciting, I think, as well. Ve bir başka ilginç yanıysa ve ilginç ve merak ettiğim, heyecanlandığım yanıysa bu geniş projenin farklı ülkelere gitmesi, farklı ülkelerde uygulanması ve onların farklılıklarına, çıkacak sonuçların benzerliklerine, farklılıklarına bakacak olmak. I guess one challenge has been, like Bushin said, to communicate the importance to the managers. Burçin'in dediği gibi zorluklardan biri müdürlerle, kurum müdürleriyle görüşmek, onlarla iletişim kurmak. For example, one of the things that we are trying to find out is how the music relates to stress, both long term and short term. Örneğin bakmak istediğimiz şeylerden biri müziğin stresi hem kısa hem de uzun vadede nasıl etkilediği. And this has involved measuring biological reactions through getting biomarker samples like saliva samples and hair samples. Bu da biyomarkörlerin toplanmasıyla, yani saç örneklerinin ve tükürük örneklerinin toplanmasıyla mümkün olabiliyor. So this is a little can be a little bit invasive for the participants. Bu katılımcılar için biraz invasif olabiliyor. Yani onların alanlarına müdahale etmeyi fazla gerektirebiliyor. So it has taken it has taken a lot of communication with the particularly care home leaders to get to do that in a good way. Dolayısıyla o huzur evlerinden biri ile bu konuyla ilgili iletişim kurmak çok zor olmuştu. And one other challenge is that it's quite complex when you put together so many researchers, participants, care home staff, and everything and music interventionists who takes part. It becomes very, very complex. Ve zorluklarından biri çok kompleks oluşu, çok komplike oluşu. Hastalar, müzik terapistler, huzur evleri, birçok data var işin içinde ve ortaya çıkan şey çok kompleks. Çok komplike. And you were talking about quality of life
maybe some cultural differences also affect what quality of life is for the participants. Ve yaşam kalitesinden bahsediyordun Yu, ama bir yandan da yaşam kalitesi kültürel olarak da farklılıklar taşıyabilir. Yes, Evet. of course it will mean different things in different places. Farklı yerlerde farklı anlama gelebilir yaşam kalitesi. Evet. Interesting. Do you know how many countries are participating with the saliva and hair sample study? Kaç ülkede bu tükürük ve saç teli biyomarkörlerine bakılıyor biliyor musun? Yes, it is Germany, Netherlands, and Norway. Okay. Almanya, Hollanda ve Norveç'te bakılıyor. Maybe good to know for our viewers, the project, the middle project was for 6 countries in total. What's Bucin? Yeah. Middle projesi 6 ülkedeydi. Belki bunu bilmek iyi olabilir. So the Netherlands, Germany, Norway, England, Turkey, and Australia was the first one. Türkiye, Norveç, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, hangisini saymadım? Hollanda. And the purpose in those countries was to do research on dementia and depressive symptoms. Ve amaç demans ve depresif semptomlara bakmaktı. Demans semptomlarına ve depresif semptomlara bakmaktı. So in the other 3 countries, Germany, the Netherlands and Norway, they're also doing a little sub-study about the stress levels of the participants. Almanya, Norveç ve Hollanda'da bir alt çalışma olarak bu biyomarkörler de yürütülüyor strese bakmak için. So, Monica, what was exciting for you during the project and what was very challenging for you? Monica, senin için neydi ilginç ve zorlayıcı tarafları bu projenin? I think one aspect that has already been mentioned is both connected to a challenge and also to a very nice feature of the study. There was some cut up. Could you repeat it? I think one feature that has already been mentioned, being the COVID pandemic, is both a challenge but also resulted in nice features of the study. Bahsedilenlerden biri, zorluklardan biri benim de söyleyeceğim COVID pandemisi dönemine denk gelmesiydi, salgın dönemine denk gelmesiydi. So on the one hand, it delayed us very much in starting up study in care homes. Bir taraftan çok geciktirdi bizi bakım evlerinde bu çalışmalara başlatmak noktasında. But on the other hand, it became increasingly relevant to then be able to start with music interventions in care homes. Bir yandan da bu gecikme çok anlamlı hale getirdi müziğin sunabileceği katkıyı. Because after that time of increased isolation, these provided opportunities to be together again, to do something together, to experience social coherence. Çünkü artan bir izolasyon döneminden sonra bu bir araya geliş, müziğin de olduğu bir araya geliş ve sosyal kohezyon, birliktelik hissini hissetmek önemliydi, kıymetliydi. So that was an additional excitement in the study where I would say also like you that it was especially nice to bring together all these people within the project. Benim için ilginç olan, beni heyecanlandıran şeylerden biri de bu kadar kişiyi, yani proje için çalışan bu kadar kişiyi bir araya getirmekti. It's not every day that you get to work together with people from so many countries and so many professions. Her zaman mümkün olamıyor bu kadar farklı uluslardan kişilerle ve bu kadar farklı mesleklere sahip kişilerle beraber çalışmak.
And one additional benefit of the study that we are starting to experience even now before the results are available. Sonuçlar çıkmadan önce de fark ettiğimiz çalışmayla ilgili bir şey. Is the nice feedback we receive from many care homes and from many interventionists. Birçok bakım evinden ve uygulayıcıdan aldığımız güzel geri bildirimler. So we hear from care homes that they now start employing music interventionists for providing services also beyond the study. Bakım evlerinden bu çalışmanın dışında da müzik uygulayıcıları kadrolarına almak istedikleri yönünde bilgiler alıyoruz. So it seems that independent of any future results from the robust methodological study that we are doing, effects are already noticeable for those who were engaged in music interventions. Bu da bize şunu söylüyor, bu sağlam bilimsel altyapılı bu çalışmadan alacağımız sonuçlar henüz elimize gelmeden önce bile etkiler fark edilebiliyor ve takdir edilebiliyor. Thank you very much, Monica. And it's great to hear that other care homes also are providing some music interventions beyond the project. Teşekkür ederim Monica. Bu projenin dışında da bu bakım evlerinin müzik sunmaya hevesli oluşlarını öğrenmek güzel. I think maybe it's not important for us through a research perspective. Belki bizim için bir bilimsel bakış açısıyla çok önemli olmayabilir ama yeah, it's important, but it's also important for the participants, the quality of their life and how we can provide something for them in their daily life. Tabii ki önemli ama öbür taraftan bu bakım evlerinde yaşayan katılımcıların hayatlarına, günlük hayatlarına daki yaşam kalitesini artırmak da çok önemli. So another question is, I hope some students are also watching us. Bir sonraki sorum, umarım öğrenciler de vardır bizi izleyen şu anda. Do you have any advice for students or other professionals who want to contribute their knowledge in international research? Öğrenciler veya diğer kurumlara uluslararası bilimsel araştırmalar için buna girmek için verebileceğiniz öneriler olur mu? Burçin, would you like to start? You're nodding. Burçin, başlamak ister misin? Tabii. Her şeyden önce tabii ki dil öğrenmeleri ilk sırada tavsiye edebilirim. Of course, first of all, learning a foreign language, I should advise. İnterdisipliner çalışmalara açık olmalarını. And being open to interdisciplinary research. Yani sadece bir konservatuar öğrencisi olabilir ama çok daha konuya geniş bakması gerekir. So someone can be a conservatory student, but this subject or a subject must be viewed broader than that. Ve tabii kongrelere, yani öğrenci kongrelerine katılabilirler uluslararası. And they can participate student congress, international student congress. Böylece dünyanın pek çok farklı yerinden başka öğrencilerle tanışma fırsatları olur. And that way they can have a chance to meet students from other countries, at those events. Bu kadar. Thank you, Burçin. Yo, what do you think about that? Do you have any advice? Yo, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Var mı senin önerilerin? I also agree with what Burçin said. Ben de Burçin. I guess it's
in one way it's hard, but you have to find something that to do research in that really matters to you, and that you are convinced will help others, because it's a bit of a long road to become researchers. So if you do something that you feel is important, then I think that's the most important thing. Bir taraftan zor olabilir ama size hitap eden, sizin için önemli olan, sizin için anlamlı olan bir konuda bir şey yapın. Yani bu yol uzun bir yol, araştırma. O uzun yolda giderken sizin gerçekten ilginizi çeken şeyi yapıyor olmanız önemli. That's very great advice. Bu harika bir öneri. Because I'm not a researcher, but I also experienced a little research part of the project. Ben bir bilim insanı değilim ama bu projenin bilimsel kısmına da biraz baktım. And it takes so much effort and time and motivation sometimes. Ve o kadar çok emek, zaman ve motivasyon gerektiriyor ki bazen. And I don't know if the students realize that all the time. Öğrenciler bunun hep farkında mı emin değilim. Because it's very easy to comment on research, but it takes a lot of organization and a lot of effort to do it in practice. Çünkü araştırma hakkında bir şeyler söylemek kolay ama gerçekten çok zaman ve emek harcıyor organizasyonunu yapmak. Yani, so I have a lot of respect for researchers. çok büyük saygım var bilim insanlarına. And Monica, what do you advise? Do you want to add something? Monica, senin bir önerin var mı, eklemek istediğin? Because you're also a music therapist and a researcher. How do you experience that? Çünkü sen müzik terapistsin de ve de bilim insanısın. Yes, I guess my recommendation would be summed up in don't be shy. Benim önerim öne çıkın, çekingen olmayın. It's always possible to contact researchers through various means. Her zaman bilim insanlarıyla bazı yollarla iletişime geçebilirsiniz. Either when you're participating in a conference, as Burçin said. Mesela Burçin'in dediği gibi bir konferansa katıldığınızda. Or if you just write an email to someone where you're interested in their work. Ya da çalışmaları ilginizi çeken birine e-mail atabilirsiniz. You can introduce yourself, or you can present some of your work at a conference. Kendinizi tanıtabilirsiniz ya da yaptığınız şeylerden bir kısmını konferanslarda sunabilirsiniz. And while that might not always result in a response or in direct effects. Tabii bu her zaman bir cevap alamayabilir veya direkt bir etkisi olmayabilir. It can help to, build a network and connections and opportunities. Ama bir network oluşturmanıza, bir ağ oluşturmanıza ve imkanlar yaratmanıza katkısı olabilir. And depending on the connection you achieve, you can then sort out what kind of involvement might be possible. Ve kurduğunuz ağ ile, kurduğunuz bağlantılarla ne mümkün olabilir? Bununla ilgili şeyler yüzeye çıkabilir. Yes, that can be, I don't know, visiting someone and following their work, or helping with data collection, or Birini ziyaret etmek olabilir, onların veri toplamasına yardım etmek olabilir. And that can lead on to new possibilities and contacts to new people. Bu da yeni imkanlar demek ve yeni kişilerle bağlantılar kurmak demek. So if you're interested in a project and think you have something to contribute or would like to learn more, get in touch. Email addresses are usually easily found. Yani eğer bir araştırma projesiyle ilginiz varsa temasa geçin. E-mail adresleri genelde kolaylıkla bulunabiliyor.
So expand your network. Yani ağınızı genişletin. Okay, I have another question, and we will continue for a bit because the time goes very fast. The next question is, we are talking about working in or working for elderly care homes during the MİDDEL project. Zaman hızlı geçiyor, bir soruyla devam edelim. Huzurevlerinde çalışılıyor MİDDEL projesinde. I don't know, not all of us were directly oh my God, I'm thinking in Turkish now. Bütün katılımcılarımız, projedeki katılımcılarımızın hepsi hani direkt olarak huzurevinin içerisindeki olan katılımcılarımızla kontakta değildi. Okay, English. Not all of the professionals in the project were directly in contact with the elderly care homes, but I wanted to ask if you have any experience or memory in one of those care homes you can share. Tüm bu bilimsel çalışmanın içindeki tüm çalışanlar huzurevleriyle ya da bakım evleriyle iletişimde değildi ama bununla ilgili var mı aklınıza gelen paylaşmak istediğiniz bir şey? Maybe it's something the participants shared with you. Belki katılımcıların sizinle paylaştığı bir şey olabilir. Or maybe you heard it from the other interventionists. Belki diğer uygulayıcılardan duymuş olabilirsiniz. Would you like to start, Yo? Because you had also some videos during the last conference. Başlamak ister misin sen Yu? Çünkü geçen kongrede de konferansta da videolar göstermiştin. Yes, I can start. So in the MİDDEL project, every intervention session with music is recorded. Evet, ben başlayabilirim. MİDDEL projesinde tüm müzik uygulamaları video olarak kaydedildi. And it's because then we can check how is the intervention or the music session carried out in each country. Böylece müzik uygulamasının her ülkede nasıl yapıldığını, gerçekleştirdiğini görme imkanımız oluyor. And we have also promised the music therapists and choir leaders to give them support and feedback. Aynı zamanda müzik terapistlere ve koro uygulayıcılarına onlara destek vereceğimizi söyledik geri bildirimler üzerinden. So the videos have been quite helpful in at least finding out then how is it actually being done. Dolayısıyla videolar nasıl yapıldığını görmemiz konusunda bayağı yardımcı oldu bize. And it's been quite interesting to study them more closely to find like how do the music therapists and choir leaders, for example, get participants to take part in singing and so on. Ve aynı zamanda yakından incelemek de bu videoları. Mesela bir uygulayıcının ya da müzik terapistin katılımcıları çalışmaya nasıl dahil ettiğini anlamak için incelemek de çok ilginçti. And also through the biomarker sub-study, I have been traveling to the care homes and taking part in the sessions. Ve biyomarkörleri toplamak için de ben de bakım evlerine gittim ve bazı seanslarda da bulundum. So that has been a very nice opportunity to like understand so much more than what you can read on paper when you see this folding out in real time in a way. Bunu gerçek insanlarla gerçek zamanlı şekilde deneyimlemek bir kağıttan okumaya kıyasla çok daha farklı bir deneyim ve anlama imkanı oldu. So some stories and interventions.
one thing that feedback that we got, because our interventions have just finished here in Norway, and the staff were very in a way sad that we could not continue, and they were worried that because of the trial rules that they were not allowed to continue. So Norveç'te yeni bitti uygulamalar. Yeni aldığımız bir geri dönüş var bakım evlerinde çalışanlardan. Oldukça üzgünlerdi bu uygulamalar bittiği için. Çünkü şey diye düşünüyorlar bir yandan da, şimdi uygulama bitti, çalışma bitti, araştırma bitti. O zaman bu uygulamalar, seanslar da bitti. And the staff have been saying that this has had a positive effect, not only on the participants, but like on the whole like floor of a care home. Çalışanlar bize şunu söyledi. Bu yani bakım evinde çalışanların bize söylediği, bu çalışma sırasında, müzik uygulamaları sırasında sadece katılımcılar değil, bütün o kat etkileniyordu bundan olumlu şekilde. And one of the interventionists mentioned that she had, in her experience, the participants were actually able to improve. So it's not only like maintaining your knowledge of and memories of music, but she started with a song that was new and did it every week, and she noticed improvement in like how they remembered lyrics and took part in the song. So even though we are still waiting for the numerical results and the trial-based aspects, I think those are kind of significant observations. Uygulayıcılardan birinin bizimle paylaştığı bir şeyi aktarmak isterim size. Yeni bu çalışmaya katılan katılımcılar için de yeni öğrenilen şeylerin de bir ilerleme sağladığını gözlemlediğini bizimle paylaştı. Yani sadece gerilemeyi durdurmak değil, yeni bir parça paylaştığında yeni sözlerle o kişiler, katılımcıların bunları öğrendiğini, yani geriye gitmek bir tarafa, ilerlediğini, geriye gitmeyi durdurmak bir yanda ama ileri de gitmeye başladığını gördüğünü, gözlemlediğini aktardı. Yeah. Böyle. Thank you, Yo. Teşekkür ederim, Yo. And I think it's nice to hear you about you're a researcher, but you also had the chance to go to the care homes and to experience the sessions there. Sen bir bilim insanısın. Yine de yani müzik terapisti olmamana rağmen, müzik içinde olmamana rağmen bakım evlerine gidip bunu gözlemlemiş olduğunu öğrenmek güzel. Yes, my research background is more qualitative than quantitative. So when I go and see something, that's when it starts to become meaningful in a way. Bilimciliğim, bilim insanlığım daha nicel değil. Dolayısıyla gidip görmek anlamama daha çok yardımcı oluyor benim. Maybe you should visit the care homes more then. Belki daha fazla ziyaret etmelisin. You'll never know. Thank you. Okay, I would like to continue. Monica, would you like to share or add one of the experiences in the elderly care homes? Monica, seninle devam etmek istiyorum. Yaşlı bakım evlerindeki deneyimlerinden paylaşmak istediklerin var mı? I cannot really contribute any observations from my direct experience. Direkt deneyimimden sunabileceğim bir şey yok, bir katkı yok. Because my role in the project is rather to support coordination and make sure everything goes well and according to plan. Çünkü benim projedeki rolüm koordinatörlerin arasında koordinasyonu sağlamak ve her şey planlandığı gibi gidiyor mu bunu görmek. And to troubleshoot or to find common solutions if someone encounters any problems of implementing the procedures. Ve sorunları çözmek bir yandan ve uygulayıcıların karşılaştığı sorunlara ortak çözümler, benzer çözümler üretmek eğer böyle sorunlar olursa.
But I have also been involved in a couple of supervision meetings with our music interventionists in Norway. Ama Norveç'teki bazı müzik uygulayıcılarımızın süpervizyonlarına süpervizyonlarında bulunma imkanım oldu. And when we hear about their experiences and what Jo has already mentioned of benefits to both residents, but also the atmosphere on the care home units. Ve sadece kendilerinin değil, oradaki o atmosferle ilgili iyileşmeyi de duyduğumda it really makes me curious as to what our results will be. Beni çok merak ettirdi sonuçlar ne şekilde çıkacak diye. Because we know also from previous solid trials that we did in other fields. Çünkü başka alanlarda yaptığımız sağlam bilimsel altyapısı olan çalışmalardan biliyorum ki that it's not a given and not always easy to really also see the benefits that you experienced in the practical work, also in the numbers that you gather. Alanda gözlemlediğin olumlu gelişmeler her zaman aynı şekilde sayılara yansımayabiliyor. We are trying to use standardized measures of outcomes in our study in order to make it more generalizable. Standartize ölçme tekniklerini, ölçme yöntemlerini kullanıyoruz ki daha genelleştirebilelim sonuçları. But it's always a challenge of how you decide what to measure in the first place and whether that really captures what's relevant to those who you do your study on. Ama zor olabiliyor buna karar vermek. Neyi kullanmak, ne şekilde kullanmak, gerçekten kullandığımız noktalarda istediğimiz şeyleri yakalayabiliyor mu? Bilgileri, verileri yakalayabiliyor mu? Bu zor bir nokta oluyor. So in our study, we are investigating the music interventions and the effects of these, but maybe also our outcome measures. Yani bir yandan müzik uygulamalarını araştırırken bir yandan da çıktı elde etme yöntemlerini de araştırıyor oluyoruz. So we'll be very happy if we find results in our study on our measures, but if not, that will give us further food for thought and for our search in really trying to find measures that reliably measure what matters to participants. Evet, tahmin ettiğimiz gibi sonuçlar gelirse memnun oluruz ama gelmezse de bu bizim için yeni bir düşünme alanı yaratır. Ölçmek istediğimiz şeye uygun ölçüm yöntemleri, cihazları, gereçleri kullanıyor muyuz ya da neyi ölçmek istiyoruz? Thank you, Monica. Teşekkür ederim Monica. I'm a little bit I'm excited also about the results. Ben de heyecanlıyım sonuçlar için. But I'm also very curious because you told us the numbers, maybe they won't show what the participants exactly experienced. Ama bir yandan da merak ediyorum. Dedin ki numaralar, yani sayılar, rakamlar, ortaya çıkan veriler tam olarak göstermeyebilir katılımcıların deneyimlerini. But in Turkey, it was my responsibility for all the group music therapy. Ama Türkiye'de benim sorumluluğumdaydı grup müzik terapilerin tamamı. So I hope we will get good results. Umarım iyi sonuç alırız diyorum ben. Ben iyi sonuç almayı umuyorum. But you're right, it's a learning process and it's great that we have so much data on so much different perspectives. Ama tabii haklısın. Bu bir öğrenme süreci. Çok fazla veri var elimizde. Bakacağız. And learning something is, I realize that it's also a big part of research. Ve şunu da fark ettim ki
araştırmanın en önemli yanlarından biri öğrenme süreci. Okay, Burçin, I would like to hear your experience because you also participated in one of the sessions. Burçin, senin de deneyimlerini almak istiyorum çünkü sen de bir seansta bulundun. Ben uygulayıcı değildim her şeyden önce projede. I was not an interventionist, first of all. Panelin başında anlattığım zorluklardan biri yöneticilere bu konunun önemini anlatmaktı. One of the difficulties I mentioned earlier was to communicate with managers the importance of this project. Örneğin şu tür yaklaşımlar vardı. Zaten demans, yani bir şey yapamazsınız ki. For example, I received comments like, "Oh, it's dementia. You cannot do anything about it." Yani ilaçlar bir şey yapamıyor. Müzik müdahalesi mi yapacak? Medications cannot do anything. Can music do anything about it? Böyle bir yaklaşım varken müdahaleler bittikten sonra but after the interventions were over, daha fazla devam etmeyecek dediler. they asked if it's over and if there won't be any more, if they will not continue. Ve yöneticilerden çok olumlu dönüşler aldık. And we got very good feedback from managers. Tabii biz huzur evlerinde sadece demans hastalarıyla çalışıyorduk. Of course, in these care homes, we were only working with people with dementia. Ama demans hastası olmayan bir sürü huzur evinde kalan yaşlı vardı. But there are many people who are residing in these homes that are not diagnosed with dementia. Müziği duyup seansın yapıldığı kapının önünde toplanıyorlardı. Some people were standing in front of the other side of the door because they were hearing the music. Bunları tabii müdahale uygulayıcıları anlatıyor bana. Of course, I hear this from interventionists. Koro müdahalelerine bazı diğer yaşlılarımızı alabildik ama tabii hepsini alma şansımız yoktu. Müzik terapi müdahalelerine hiç dahil olamadılar. For some choir singing, it was possible to include some of those people, but unfortunately not to the music therapy sessions. Tabii bu hem uygulayıcılar için hem benim için çok zor bir durumdu. Çünkü yani onların da çok ihtiyacı vardı. Of course, it's very difficult for me and the interventionists this situation because they also needed it. Diğer taraftan hem seansta gördüğüm hem daha sonra bazı videolarda izlediklerim ve müdahale uygulayıcıların bana aktardıkları. And other than that, what I've seen on the videos and what I've heard from the interventionists. Seansın başlarında grup arasında bir uyum yokken, when in the beginning of a meeting there was no cohesion between inside of the group. Seanslar ilerledikçe çok güzel bir uyum yakalandı. After several sessions, a beautiful harmony was established. Yaşlılar arasında etkileşimin arttığı. The interaction between elderly was more. Hiç konuşamayan hastaların pek çok şarkıyı, türküyü hatırladığı. Some patients who cannot talk anymore remembered some of these tunes. Hatta seansa yeni türküler getirdiği. And even they brought new songs, new folk tunes to the sessions. Bu yönde geri dönüşler oldu. So I've been hearing about these. Ve ben de Monika'ya ve Yo'ya katılıyorum. Sadece ölçeklerle gerçek sonuçları alamayabiliriz. And I agree with Monica and you that we might not be able to capture the whole perspective with research outcomes. Bunun için belki ilerleyen dönemlerde
videolarda ayrıca analiz edilecek. Maybe for this purpose, the videos might be analyzed in the future. Bu kadar. That's it. Thank you very much, Burçin. Teşekkür ederim Burçin. I would like to share a little bit as an interventionist because I was in the care homes for 6 months. Ben de bir uygulayıcı olarak 6 ay bu bakım evlerinde bulunduğum için bir şey paylaşmak istiyorum. And what I experienced was the participants. Benim dediğim şey katılımcılar. They gave us so much love. Bize çok sevgi sundular, sevgi verdiler. They were very happy. Çok mutlulardı. And they were also very interested. Çok da ilgililerdi. Because they've never heard about a music therapist. Çünkü bir müzik terapist diye bir şey duymamışlardı daha önce. And they were commenting on my Turkish accent. Türkçedeki aksanıma yorumda bulundular. Because one of the first things they shared about me as a therapist there was. Çünkü benimle ilgili terapist olarak ilk söyledikleri şey, you sound you're like from abroad. Yabancı gibi geliyor aksanın. And another thing was başka bir şey daha. I've also talked with the other interventionists. Başka uygulayıcılarla da görüştüm. And we applied the same songs. Aynı parçaları kullandığımız oldu. Without sharing it with each other. Tesadüfen, yani birbirimize paylaşmadan aynı parçaları sunduğumuz olmuş. So that was also interesting for us. İşte bizim için. And yeah, the experience in general, it was just great. The people were very nice. Ve genel olarak deneyim oldukça güzeldi. İnsanlar çok hoştu. And they were asking if I would visit them again. tekrar gelip gelmeyeceğimi sordular, istediler. But I found it very hard to answer because I don't live in Turkey, so. Ama çok zorlandım cevap vermedi çünkü ben Türkiye'de yaşamıyorum. So we will see what the results will be at the end. Göreceğiz bakalım sonuçlar ne olacak sonunda. Okay, thank you very much all. We are going to the last question. Teşekkür ederim herkese. Şimdi son soruya geçiyoruz. So we organized this panel also to contribute to music therapy in Turkey. Bu paneli aynı zamanda Türkiye'deki müzik terapiye destek vermek için de, bir katkı sunmak için de gerçekleştiriyoruz. I mean Türkiye, I'm sorry. So I would like to ask, can you share a moment you enjoyed the most during the middle meeting? But not something with food, something else, please. Türkiye'deki bu bir ay önceki MİDDEL toplantısında yiyecek dışında hoşunuza giden, aklınızda kalan bir şey paylaşabilir misiniz? Monica, would you like to start? Yes, I can start. I think one of my favorite moments was when we were taught something new by a Turkish colleague of yours. So you made those very nice middle spoons, which also is a sign of your considerate and thoughtful implementation of the study in Turkey, I find. So, and also of the cultural aspects that you considered when implementing the study. So all these, and of course, learning something new is always great. So this is a great symbol for me still of this experience in Turkey. En sevdiğim anlardan biri bu kaşıkların bize hediye edilişiydi. Hem ekibin bize bu armağanı aynı zamanda bazı şeylerin simgesi oldu. Ne kadar kültürel boyutunu da ele aldıklarını bu araştırmayı uygularken ve ne kadar düşünceli olduklarını bu konuyla ilgili ince düşündüklerini gösterdiği bir deneyim oldu. Bu kaşıkları almak ve denemek.
Thank you very much, Monica. Şimdi kaşıkların middle yazısı var. Belki değinmek güzel olur. Evet. Ankara ekibinin, Türkiye ekibinin bir hediyesiydi seminere gelen misafirlere. And Yo, what was for you the most enjoyable moment you experienced? Senin en hoşuna giden anlar neydi hatırladın? Well, it was very good to meet you all in person for starters. Hepinizle yüz yüze görüşmek çok önemliydi. This has been my first research project where I've only met the people at the end, or towards the end, other than through the screen, of course. Bu benim ilk kez böyle bu kadar uzun bir projede çalışıp sadece diğer çalışmacılarla sonda görüştüğüm bir proje oldu. Tabii ekranı saymıyorum. So there were lots of very nice memories. It was a nice seminar, and there was lots of participations from the audience. I noticed more than what I'm used to, so that was interesting to see. And also, thank you for the program that you made for the Saturday. That was lots of very nice memories. Çok güzel bir seminer oldu. Seminerdeki katılımcıların soruları da oldukça fazlaydı. Bu benim için sıra dışı bir durumdu. Bu da çok hoşuma gitti. Ve cumartesi düzenlenen gezi de ayrıca çok hoştu. Thank you, Yo. Thank you very much. Burçin, would you like to add something? Burçin, eklemek istediğin bir şey var mı? Türkiye'deki toplantının her anından çok büyük keyif aldım. I enjoyed every moment of the meeting in Turkey. Yani diğer ülkeleri ülkemizde misafir etmek bizim için çok hoştu. It was very nice for us to you being our guests in our country. Ve en son seminerde, konserde tüm katılımcıların kaşık çalması çok eğlenceliydi. It was so fun to play these spoons together during the seminar, the last day during the concert. Türkiye'yi yine bekliyoruz. We're looking forward to see you again in Turkey. Özgür, would you like to share the moment? Because you were also with us during the meeting. What did you enjoy the most then? Would you like to translate it to Turkish? Yes, I will try. The question, bana sordun. Ben de oradaydım çünkü. Benim evet, insani iletişim, so human interaction with everyone there, to get together and having nice talks about bir araya gelmek, güzel sohbetler etmek, about research, çalışma, about just daily things, günlük şeylerle ilgili, and also at the end having this tour together, sondaki gezi, and how beautiful it was organized, ne kadar güzel organize edilmişti. It was very cultural, çok kültüreldi. It was a nice day, warm day. Hava güzeldi, hava sıcaktı. Nice food, güzel yemekler vardı. There was good music. Music accompanied us in many spots. Müzik çok güzeldi. Müzik birçok yerde bizimleydi. During the seminer sırasında, during this tour of the city, şehir turu sırasında, I think these spoons, bu hediye edilen kaşıklar, I think it was a brilliant idea. Mükemmel bir fikirdi bence. Gerçekten kültürü temsil eden, müziği temsil eden, representing the culture, representing our music, and also we learned how to play these. Ve öğrendik bunları çalmayı. That was also very fun. Bu da çok eğlenceliydi. Onu öğrenmek, o müzikal etkinlikleri onunla eşlik etmek, accompanying these musical moments, little concerts with our spoons. Throughout it was very, very nice time with you. Thank you for your invitation. Çok güzel anlardı. Teşekkür ederim davetinize. Thank you for joining us.
And thank you for your contribution during those days. Mm-hmm. Biz de teşekkür ederiz geldiğin için, bizim için ve bize de destek olduğun için. I'm also switching now. Yeah. Okay, then the final question of this nice panel is... Son sorusu bu güzel panelin. Do you guys have any final message for future researchers or music therapists? Son paylaşmak istediğiniz bir şey var mı gelecekteki müzik terapistler veya bilim insanları için? Well, we clearly need a method update to capture both experiences of people and also communicative results that are accepted by medical science. Mm-hmm. So if somebody can think of one, then I advise them to write about it and publish it. Metodu yenilemek hem bilim insanlarına hitap eden, bilim dünyasına hitap eden hem de insanların deneyimlerini içine alabilecek ölçüm ve değerlendirme metotları üzerine çalışmak olabilir. Eğer bununla ilgili fikri olan varsa yazın lütfen. Monica? Yes, maybe I can follow up on this by just saying keep searching for connections. Bence ben de şöyle devam ettirebilirim. Bağlantılı kurmak için, insanlarla bağlantı kurmak için arayışa devam edin. Both within or between medically useful results and human experiences. Medikal, tıbbi anlamda yararlı olabilecek sonuçlarla kişi deneyimleri arasındaki bağlantıları kurma arayışına devam edin. And also connections between people in the on the small scale. Ve küçük ölçekte de tabii insanlar arasında arayışlar, insanlar arasında bağlar kurma arayışına devam edin. Thank you. Burçin? Peki ben de şöyle devam edeyim o zaman. Bu araştırmaların yapılabilmesi için I'd like to continue with this then in order to keep on doing this research. Ve yeni metotların geliştirilebilmesi için And coming up with new methods. Araştırmacıların bir fona ihtiyacı var. Researchers need funding. Bizi dinleyenler ve gelecekte dinleyecek olanlara bu böyle bir davet olabilir belki. Daha çok müzik araştırmalarını destekleyebilirler. So for the listeners today and in the future, it can be an invitation to support music research, music therapy research funding. Thank you, Burçin. I would like to add, maybe it's hard to go out your comfort zone sometimes. Ben de şunu ekleyebilirim. Bazen rahatlık alanından, konfor alanından çıkmak zor olabilir. But try to go out of your comfort zone. Ama deneyin, çıkmayı deneyin. And try to stay open for new experiences. Ve yeni deneyimlere açık olmaya çalışın. And developing new things. Ve yeni şeyler üretmeye, geliştirmeye. Because when you open yourself, you will experience great things and projects and meetings. Çünkü açık olduğunuzda çok güzel şeylerle, çok güzel etkinliklerle, çok güzel projelerle karşılaşabilirsiniz. Like our own project. Bizim projemiz gibi. So thank you very much for your participation. Teşekkür ederim katılımınıza. Burçin, would you like to add something to wrap up the panel? Toparlamak için eklemek istediğim bir şey var mı? Tüm katılımcılara ve sevgili Özgür Salur'a her zamanki desteği için çok teşekkür ediyorum. I'd like to thank all the participants and Özgür for the support. Ve herhangi bir bizi izleyenlerin soruları olursa bize ulaşabilirler.
And if any of you have, the listeners, any of you have questions, you can reach us. Tekrar teşekkür ediyorum. Norveç'te görüşmek üzere. I'd like to thank again and see you in Norway. Yes. Thank you very much. We are looking forward to that. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Thank you. Bye. Have a great day. Thank you very much. Hoşçakalın. Have a nice Bye. day. Bye.